Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için eşi benzeri olmayan, çok farklı, başka hiçbir yerde tarifini bulamayacağınız çok lezzetli porsiyonluk pasta tarifim var. Bu pastayı yaptıktan sonra 1 dakika içinde tüm pastalar ortadan kaybolacak. O kadar lezzetli bir pasta. İç dolgulu, çok hafif limonlu pasta tarifi. Sizleri fazla bekletmek istemem. Hemen tarifime başlayalım. Öncelikle porsiyonluk yapacağımız pastamızın pandispanyasını yapmakla başlayabiliriz. 5 adet yumurtamızın beyazıyla sarısını ayrı kaplara ayıralım. Pandispanya yaparken en önemli püf noktalarından birkaç tanesini sizlere bahsetmek istiyorum. Özellikle yumurta beyazı ve yumurta sarılarını koyacağınız kap asla ıslak olmamalı ve sarının ve akının hiçbir şekilde birbirine karışmamış olması gerekiyor. Tabii bir de tüm pandispanya ve kek tariflerinde önceden oda ısısında yumurtalarımızı bekletmiş olmamız gerekiyor. Yumurta sarısını ve beyazını ayırdıktan sonra içerisine 1 su bardağı toz şekerimizi eşit miktarlarda yarım ölçek olarak ekleyelim. Yumurta beyazımız iyice köpük köpük olana kadar çırpalım. Yumurta akımız gördüğünüz gibi bembeyaz kar gibi oldu. Tam istenilen kıvamda köpük köpük. Şimdi yumurta sarısı ve toz şekerini çırpalım. Yumurta sarısının rengi açılana kadar çırpmaya özen gösterelim. Yumurta sarılarımızın rengi açıldı. Şimdi içerisine 3 yemek kaşığı sıcak su ilave edelim. 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyelim. Tekrardan köpük köpük olana kadar çırpmaya devam ediyoruz. Bir paket vanilya ve 1 tatlı kaşığı hamur kabartma tozumuzu ekleyelim. Yarım su bardağı mısır nişastamızı ilave edelim ve 1 su bardağı unumuzu ekleyelim. Bu malzemelerimizi de yumurta sarısı karışımı ile karıştıralım. Bu aşamada koyu kıvamda olacaktır ama önemli olan bu noktada tüm malzemelerin birbirine geçmesi, özdeşmesi. Bir çay kaşığı rendelenmiş limon rendesi ilave edelim. Yumurta beyazını da yumurta sarısı kabının içerisine ekleyip alttan yukarı doğru yavaşça havasını söndürmeden karıştıralım. Bu aşamada kesinlikle çırpıcı kullanmıyoruz. Çünkü bu pandispanyamızın hiçbir şekilde havasının sönmemesi gerekiyor. O yüzden bir spatula yardımıyla karıştıralım. Pandispanya harcımız hazır. Şimdi yağlı kağıt serili tepsimize harcımızı dökelim. Hava kabarcığı kalmasın diye tezgaha 1-2 defa hafifçe vuralım. Bu aşamada pandispanya harcımızı yağlı kağıt serili tepsimizin üzerine dökmeden önce fırınımızı önceden ısıtalım. 170 derecede fırınımızı çalıştıralım.
170 derecelik fırın ayarımızda pandispanyamızı 20 ila 25 dakika aralığında kontrollü bir şekilde pişirelim. Herkesin fırının ısısı farklı olduğu için mutlaka kontrol ederek pişirmeye özen gösterelim. İlk 15 dakika fırının kapağını hiçbir şekilde açmayalım. Pastamızın kremasını hazırlayalım. Uygun bir kabımızın içerisine 350 gram taze tuzsuz krem peynirimizi dökelim. 75 gram yani 5 yemek kaşığı pudra şekerimizi dökelim. Pudra şekerimizi ve taze krem peynirimizi çırpıcı yardımıyla önden çırpalım. Bir paket toz krem şantimizi ekleyelim. Yapmış olduğumuz porsiyonluk pastamızın kreması için dilerseniz bu malzemelerle yapmak istemezseniz sadece alternatif olarak sade krem şanti hazırlayarak da iç kremasını hazırlayabilirsiniz. Ama o şekilde tabii ki de hem kolay olanı hem de pratik olanı. Bu şekilde yaparsanız inanılmaz lezzetli oluyor. Çünkü limon dolgusuyla birlikte peynirli kreması çok lezzetli oluyor. Yani limonlu cheesecake lezzetinden daha da üstün bir lezzette oluyor. Gerçekten denemenizi tavsiye edebileceğim bir krema. Krem şantimizi ekledikten sonra yarım çay bardağından bir parmak eksik sütümüzü ilave edelim. Çırpıcımızla yaklaşık 3-4 dakika aralığında çırpalım. Kıvamı yavaş yavaş koyulaşacaktır. Koyulaştıktan sonra bir streç filmle üzerine örtüp buzdolabında en az 1 saat kadar dinlendirelim. Eğer vaktiniz yoksa yarım saat derin dondurucuda dinlendirebilirsiniz. Limonlu dolgumuzu hazırlamaya başlayabiliriz. Tenceremizin içerisine 3 adet yumurtamızı alalım. 2 adet limonun suyunu sıkıp ekleyelim. Toplamda 130 ml olacak. 2 yemek kaşığı nişasta ekleyelim. Buğday nişastası da olabilir, mısır nişastası da olabilir. 1 tatlı kaşığı limon rendesi ilave edelim. 1 su bardağından 1 parmak eksik olacak şekilde yani 190 gram toz şeker ilave edelim. Ve tüm malzemelerimizi ocağımızı açmadan önce el çırpıcısıyla güzelce çırpalım. Topaklık oluşmaması için mutlaka ocağı açmadan önce çırpmanızı tavsiye ederim. Şimdi ocağımızı açabiliriz ve devamlı karıştırarak yoğun bir kıvam olana kadar dolgumuzu karıştıralım. İç dolgumuz hazır. Şimdi fırından çıkan pandispanyamızın üzerine su bardağı yardımıyla yuvarlak şekiller oluşturalım. Dilerseniz daha büyük bardağın ağzıyla da yuvarlak şekillerini oluşturabilirsiniz veya herhangi bir yuvarlak şekil aparatıyla da yuvarlak şeklini verebilirsiniz. Toplamda 15 adet porsiyonluk pasta elde ettim. Pandispanyamızın kenar kısımlarında kalan parçaları da robotun içerisine ekleyip robottan geçirelim. Pastamızın üst tabakasını süslemek için kullanacağız. Ufalanmış pandispanyamız hazır. Hemen ayrı bir kaba alabiliriz. Tencereden ayrı bir kaba soğuması için döktüğümüz limon iç dolgumuzu da blenderdan geçirelim. Daha da pürüzsüz bir hale getirelim. Dilerseniz süzgeç yardımıyla da süzebilirsiniz ya da benim yaptığım gibi blenderdan da geçirip çok güzel kıvam elde edebilirsiniz. Limon iç dolgumuz hazır. Şimdi buzdolabında soğuyana kadar dinlendirelim. Buzdolabında soğuttuğumuz pasta kremamızı sıkma torbamızın içerisine dökelim. Dilerseniz bu aşamada sıkma torbanızın uç kısmına duy kullanıp o şekilde de sıkma işlemini yapabilirsiniz. Ben ihtiyaç duymadım çünkü üzerini pandispanya parçalarıyla kaplayacağımız için içerisinde sadece yuvarlak şekilde pasta kreması olması yeterli. Şimdi sıkma torbamızın uç kısmını makas yardımıyla keselim ve pandispanyalarımızın üzerine sıkalım.
Aynı yöntemle limon dolgumuzu sıkma torbamızın içerisine alalım ve uç kısmını makas yardımıyla çok küçük bir şekilde keselim. Ben limon dolgusunu en az yarım saat kadar buzdolabında dinlendirdim. Daha fazla vaktiniz varsa daha fazla dinlendirebilirsiniz ama mutlaka soğuk olduğundan emin olalım. Limon dolgumuz soğuk, pasta kremamız da soğukken malzemelerimizi birleştirebiliriz. Limon dolgumuzu pastamızın ortasına, yani pasta kremamızın tam ortasına sıkalım. Pastalarımızın her birinin ortasına limon dolgumuzu sıktıktan sonra üst kaplamasını yapmaya başlayabiliriz. Robottan geçirdiğimiz pandispanya parçalarını her tarafını bulayalım. Pastamızın tüm yüzeyini dilerseniz elinizle, dilerseniz tabağın içerisine batırıp tüm yüzeyini kolaylıkla yuvarlayabilirsiniz. Yakından da gördüğünüz gibi pasta kremamız buzdolabında soğuduğu için çok kolaylıkla şekil verebilirsiniz. Bu aşamada en önemli dikkat etmeniz gereken şey pasta kremanızın soğuduğundan ve katılaştığından emin olmanız. Porsiyonluk pastalarımız sunuma hazır. Hem göze hitap eden hem de damağınıza hitap edebilecek çok lezzetli, çok hafif yaz tatlısı. Mutlaka sizler de bu pasta tarifini deneyin. Yakından hemen iç dokusunun kıvamını sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi iç dolgusu limonlu, pasta kreması çok lezzetli ve pandispanyası da yumuşacık, şahane bir uyum. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Denedikten sonra yorum kısmına mesaj yazarsanız tarifimi denememiş olan takipçilerim için fikir olmuş olacaktır. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Yepyeni tariflerimden anında haberdar olabilmek içinse bildirim zilini lütfen açınız. Eğer tarifimi ve videomu beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı, videoma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Bir sonraki tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.